Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel ve kolay bir model başlayacağız. Kullanacağım ip şöyle orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Hep birlikte başlayalım. Ben ilmeklerimi çıkardım, şöyle hazırladım. Bir iki sıra da haroşa lastik yaptım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Model 6 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek birinci sırayı tamamlayalım. Kenar ilmeğini de düz örüyorum ben. Şöyle. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Düzle başladım. Ters ilmekle sıramı tamamladım bakın. Beşinci sıra ön yüzünde. Bir düz, bir ters, bir düz, bir düz ters örerek sıramızı tamamladık. Altıncı sıra arka yüzündeyim, son sıramız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın düz ilmeğimiz sıradaki. Düz ilmeği şöyle şişteki ilmekten değil, bir alt boşluktan, yani Selanik örneği gibi. Bir alt boşluktan ördüm, ilmeğimi bıraktım. Bir ters ilmek, sadece düz ilmeği bir alt boşluktan örüyoruz. Bir ters ilmek, düz ilmeğe gelince alt boşluktan girerek yine düz olarak ördüm. Bir ters, tersi ters, düzü de bir alt boşluktan girerek düz örüyoruz. Bu şekilde yaparsak ön yüzünde ilmeğimiz şöyle kabarık duracak. Yapmamızın amacı bu, yani bir alt boşluktan örmemizin. Evet, 6 sırayı da tamamladık. Modeli bir kez kurmuş olduk şu şekilde. İsterseniz bir kez daha kuralım modeli. Birinci sırada ne yaptıysak aynı şekilde yaparak birinci sıradan başlıyorum. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum.
birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek tamamlayalım şöyle. Bakın. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Şöyle kabarık kabarık görünecek. Evet, birinci sıramızı düz örerek tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimizi burada ters örüyorum. Arka yüzünde ters örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Burada yapacağımız işlem ilmeklerimizi bir ters bir düz öreceğiz. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini ters ördüm. Yine bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters örerek 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bir düz, bir ters öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters ama düz ilmeğin bir alt boşluğundan şuradan girerek düz ördüm ve şişimden bıraktım. Bir ters ilmek, tersleri normal ters örüyoruz. Düz ilmeği bir alt boşluktan örerek devam ediyoruz. Yani Selanik örneği gibi ön yüzünde şöyle kabarık kabarık görünecek bu şekilde yaptığımız zaman. Evet, düzleri düz, tersleri ters örerek sıra sonuna geldim. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de ben düz örüyorum. Evet, modeli 2 kez kurduk. Bakın, model böyle devam edecek. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. Şu anda pek belli olmuyor. Bir parçada daha önce hazırladım. Hemen onu göstereyim. Bakın, model şöyle devam ediyor. Burada hazır lastik uyguladım altına. Burada birkaç sıra haroşa lastik yaptık. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Model böyle devam ediyor. Modelin arka yüzü de şöyle arkadaşlar. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, hatta bebek battaniyesinde bile kullanabilirsiniz. Güzel. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.